Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz bilekliği bir arkadaşım bana getirdi ve bunu nasıl yapıldığı konusunda bilgilendirmemi istedi. Şimdi bu bilekliği normalde başlangıçtan itibaren şuradan başlayıp tuğla tekniğiyle yapmak mümkün. Genelde tuğla tekniğiyle yapılabilecek bir bileklik. Farklı bir teknikle bunu yapmayı düşünüyorum. Böylece bu ürünü araştırmasını yapmış olacağız. Nasıl yapılır? Yani bir ürün incelemesi yapmış oluyoruz arkadaşlar. İğneme öncelikle pelet ölçüsü yapacağım için arka tarafına stopper taktım. Sonra bu dikine olan sırayı olduğu gibi iğnemi alacağım. Burada 2 tane altın, 2 tane mavi, 2 tane lacivert, 1 tane beyaz, sonra tekrar 2 tane lacivert, 2 tane mavi, burada 3 tane altın ve devamında yine 2 tane mavi, 2 tane lacivert, 1 tane beyaz, 2 lacivert, 2 mavi, 3 altın olarak kaç tane şu baklava diliminden ya da nazar boncuğu motifinden yapacaksak o kadar bu sıralama yapacağız. Şimdi dediğim gibi önce 2 tane altınla başladık. 2 mavi, 2 lacivert, 1 beyaz, 2 lacivert, 2 mavi, 3 altın olarak 8 tane motif için bir dizilim yaptım. Bunu 8 kere tekrarlayarak bu boy bizim bilekliğimizin boyu olacak arkadaşlar. Şimdi buradan dönüyorum ve ilk boncuğun altın boncukları yan yana getirmek için ikinci boncuktan, ikinci olan mavi boncuktan girerek bunları yan yana oturtuyorum. Başlangıçtaki şu iki boncuğu yapmış olduk. Şimdi mavi boncuğun içinden geçtik. Burada daha önce bir bileklik yaparken formüllerle bileklik yapımı demiştim. Burada da formülü uygulayacağız. Burada ilk maviden girdikten sonra mavinin yanına mavi, lacivertin yanına lacivert boncuk koyuyoruz. Bu sıranın formülü bu oldu arkadaşlar. Mavinin yanına mavi. Burada beyazdan geçtik. Lacivertin yanına lacivert koyarak devam ediyoruz. Yine mavinin yanına mavi. Altın boncuğun yanına bir altın boncuk. Tekrar altın boncuğun yanına bir altın boncuk daha oturttuktan sonra yine ikinci motifime geçiyorum ya da ikinci baklavama geçiyorum.
Yine mavinin yanına mavi. Lacivertin yanına lacivert boncuk oturtarak devam ediyorum. Bunu ipimizdeki bütün boncuklar bitene kadar uygulayacağız. Lacivertin yanına bir lacivert, mavinin yanına bir mavi alıyorum. Altının yanına bir altın boncuk, yine diğer altın yanına bir altın boncuk alarak devam ediyorum. Tüm boncukları bu şekilde bu formülde diziyoruz arkadaşlar. Böylece sıralamayı tamamladık. En son altın boncuğun içinden çıktım. Artık bu stopper boncuğumu da buradan çıkartıp bırakıyorum. Gördüğünüz gibi üçgenlerden oluşan sıralamamız ya da bu bilekliğin iskeleti hazır durumda. Şimdi arkadaşlar gene buradan itibaren yeni formülleri uygulamaya başlayacağız. Bu en baştaki boncuğumuz. Burada bir kop yapacağım. Şunun içinden 5 tane boncukla bir kop yapıyorum. İğneme 5 tane boncuk aldım. Bu en son attığım boncuğun altın boncuğun içinden geçiyorum. Ve arkasındaki çaprazındaki boncuklardan birinin içinden de geçmiş oluyorum. Böylece buraya bir daha sonra paraşüt ipi takacak ya da burada gördüğünüz gibi halka takacak bir kulp elde etmiş oldum. Bir dahaki sırada gene bunun içinden geçip sağlamlaştıracağım için şimdilik böyle bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar yeni formülümüz devreye giriyor. Çıktığımız boncuğun aynısını şuradaki beyaza kadar uygulayacağız. Ondan sonra da gireceğimiz boncuğun aynısını bu beyazdan sonra da gireceğimiz boncuğun aynısını uygulayarak gitmiş olacağız. Şimdi yaparken anlayacaksınız. Çıktığımız boncuk altın boncuk. Bir altın boncuk takıyorum. Mavi boncuktan çıktım. Buraya bir mavi boncuk takıyorum. Lacivertten çıktım.
lacivert boncuğu takarken buradaki uygulama çıktığım boncuk lacivert, gireceğim boncuk da lacivert, gireceğim boncuğun lacivertini takmış oldum. Şimdi mavi boncuğa giriyorum. Mavi boncuk takacağım. Altın boncuğa geliyorum. Altın boncuk takacağım. Bu ortadaki altın boncukların arasına bir beyaz boncuk takıyorum. Formülümüz bu oldu. Bu beyaza kadar çıktığım boncukların aynısını, beyazdan sonra çıktığım boncukların değil, gireceğim boncukların aynısını takıyorum. Altın boncukların arasına da bir beyaz boncuk yerleştiriyorum. Bunu sonuna kadar aynı şekilde uygulayacağız. Altın boncukla devam ediyorum. Çıktığım boncuk altınla devam ediyorum. Çıktığım boncuk mavi takıyorum. Çıktığım boncuk gene lacivert. Gireceğim boncukla lacivert takıyorum. Bundan sonra gireceğim boncuğu takacağım. Mavi, altın, gireceğim boncuk ve altınlar arasına bir tane beyaz yerleştiriyorum. Bu sıralamayı sıranın sonuna kadar yaparak devam ediyorum. Burada en baştaki boncuğa, altın boncuğa ulaştıktan sonra yine kulp yapacağız bildiğiniz gibi. Ama şurada tek bir boncuğumuz var. Ondan sonra kulp dönüyor. O yüzden burada 5 değil 6 tane altın boncuk alıyorum. 6 boncuğu iğneme aldım. Tekrar bunu ipimin sonuna kadar getirdim. Şimdi burada dönüp en baştaki boncuğun içinden geçip karşı tarafa, bunların karşısına geçiyorum. Şimdi buradaki sırada uyguladığım formülü aynen burada uygulayacağım. Yine bunun sonuna kadar bunların karşısındaki boncukların aynısını buraya yapmış olacağım. Yani altından çıkınca altın, zaten karşısında da bir altın var. Maviden çıkınca gene mavi, karşısında gene mavi var. Lacivertten çıkınca lacivert. Şimdi maviye gireceğimiz için mavi. Altına gireceğimiz için altın boncuğu kullanıyorum. Ve iki altının arasına bir beyaz boncuk kullanarak devam ediyorum. Ve bundan sonra da yine aynı sıralamayla sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Aynı formülü uygulayarak başa kadar geldim. Şimdi en baştaki halkanın içinden bir kez daha dönüp bu sıraya başlayacağım. Hem de bu halkayı daha sağlamlaştırmış olacağım. Eğer imkan olursa 2 kere de dönme şansını deneriz. O zaman daha da sağlamlaşmış olacak.
Burada bu tek boncuğun içinden de geçiyorum. Şu iki altın boncuğu içine yürüyerek bunların çaprazdan çıkacağım. Bu yeni bir sıra. Bu sıranın da formülü yine daha önce yaptığımız gibi çıktığımız boncuğun aynısından buraya bir tane koyacağız. Altın boncuk. Sonra gene çıktığımız boncuğun aynısından bir tane mavi. Sonra gireceğimiz boncuğun aynısından mavi. Gireceğimiz boncuk olan altından bir tane ve gireceğimiz beyazın aynından bir tane. Yani bu sırada kullanacağımız boncuklar bir tane altın, iki tane mavi, bir tane altın. Buraya da beyaz koyacağımız için iki tane beyaz. Çıktığım beyazdan aynısından buraya koyuyorum. Formülümüzü tekrarlayalım. Bir altın, iki mavi, tekrar bir altın, ve iki beyaz. Bu işlemi bu sıranın sonuna kadar yapacağız. Baştan halkanın içinden döneceğiz. Ve karşı tarafa aynı sıralamayı tekrar yapacağız. Şimdi seri bir şekilde bu sırayı yapıp sonra buradan döneceğim. Buraya kadar gelmiş olacağım. Bilekliğimin bu sırasının sonuna da yaklaştım. Bu formülde bir altın, iki beyaz, bir altın, iki mavi kullanarak sona ulaştık arkadaşlar. Başlangıçtan itibaren aynı şekilde bir altın, iki beyaz, bir altın, iki mavi şeklinde sona kadar geldik. İki tarafı da aynı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi buradan yine karşıya geçiyorum. Şu boncukların içinden yürüterek geçeceğim. Artık buradan geçmeme gerek yok. İki kere dolaştım zaten orayı. Bu nedenle buradaki boncukların içinden karşı tarafa geçeceğim. Şimdi burada yeni bir formülle devam ediyoruz. Çıktığım boncuk altınla başlıyorum. Bir altın, maviler arasında mavi. Ondan sonra tekrar bir altın, beyaz, beyaz, beyaz.
Dikkat ettiyseniz her figürde 6 tane boncuk kullanıyoruz. Bir altın, bir mavi, bir altın, 3 beyaz. Bir altın, bir mavi, bir altın, 3 beyaz. Bu şekilde sıralamayı devam ediyorum. Sonra baştan öbür tarafa geçeceğim. Aynı şekilde orayı da bu formülle sona kadar buraya kadar gelmiş olacağım arkadaşlar. Bir altın, bir mavi, bir altın ve 3 beyazla başlıyorum. Sona kadar bu şekilde gidiyorum. Karşıya geçiyorum. Yine aynı sıralamayla devam ederek sonuca geleceğim arkadaşlar. Bir altın, bir mavi, bir altın, 3 beyaz. Bu sıradaki son formülümüz 2 altın 4 beyaz olacak. 2 altın 4 beyaz 2 altın 4 beyaz şeklinde her iki tarafı da bu işlemi yaptıktan sonra sıra bilekliğimizin son formülüne gelecek. İki altın 4 beyaz 2 altın 4 beyaz olarak uyguladığımız son formülden sonra bir formülümüz daha kaldı. O formülü de uygulayarak bilekliği sonlandıracağız. Şimdi buradan tekrar karşıya geçiyorum. Buradan geri dönüp de yapabiliriz. Ama karşıya da geçebiliriz. Karşıya geçiyorum. Son formülümüz de şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece burada bir altınımız kaldı. Diğerleri beyaz boncuk. Bir altın 5 beyaz boncuk. Bir altın 5 beyaz şeklinde gidiyor. Ve bu sıra tamamlandıktan sonra karşıya geçeceğiz. Tekrar bir altın 5 beyaz, bir altın 5 beyazla tamamlamış olacağız. Son formülümüzde bir altın 5 beyaz arkadaşlar. Buradaki son altın boncuğu da tamamlayıp karşıya geçeceğim. Ve o sırayı da tamamladıktan sonra da bilekliği bitirmiş olacağım arkadaşlar. Böylece bilekliğimizin son motifine gelmiş olduk. Bir altın ve 5 beyazla bu motifi bitirdikten sonra da şuradaki son altınımızı atıp bilekliği sonlandıracağız.
Böylece formüllerle yapmış olduğumuz bu baklava desenli nazarlık şeklindeki bir bilekliğimiz bitmiş olacak. Ve son boncuğumu, altın boncuğumu buraya takıyorum. Son altın boncuğumu buraya taktım. Şimdi kalan ipi yürüterek kaybedeceğiz arkadaşlar. Son olarak da bu bilekliği şu başlangıç kısımlarına paraşüt ipi takarak asansör yapıp tamamlayacağız arkadaşlar. Bu asansör yapımını daha önceki videolarda yaptığımız için burada detayına girmiyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.